Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık iplerle dikişsiz iki şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Elinizde kalmış artık yarım yarım ipleriniz varsa azar azar böyle bir model yaparak değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde şu aralardaki kullandığım renkleri siz rengarenk de yapabilirsiniz ya da iki renkte kullanabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde patiğinizi kombinleyebilirsiniz. Patiğimizin tabanı bu şekilde, topuk kısmı yine böyle. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler şu başlangıçtaki haroşa sayısını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de buradan bir model eksiltebilir. Evet hanımlar, hemen patiğimize başlayalım. Şöyle patiğimizi 24 ilmek olarak başlayacağız. Krem ipimle başlıyorum. 24 ilmeğimi atacağım. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bu şekilde sayalım kaç ilmek olmuş. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmeğimi attım. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. 24 ilmekle hanımlar patiğimizi öreceğiz. Fazla ipimin ucunu da şuradan kesiyorum. Haroşa örgü öreceğiz hanımlar. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu aşamada ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrar ön yüzde düz ilmeklerimi öreceğim. Burada iki diş haroşamız olacak. Daha büyük yapmak isteyenler bu bölümü 4 diş ya da 4 diş ya da 5 diş dediğim gibi haroşa yapabilirler. Ben buraya 2 diş haroşa yaptıktan sonra modelime geçiş yaptım. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi yine haroşa yani düz örüyorum. Böylece ön yüze 2 diş haroşamız düşüyor. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu aşamada hanımlar sonuncu ilmeğimi örmeyeceğim. İpimi aradan geçirerek kendime doğru alıyorum ve sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız. Renk geçişi yapacağımızda son ilmeğimizi böyle örmüyoruz. Evet hanımlar, şimdi yeşil ipimi ekleyeceğim. Modelimize başlayacağız burada. Bu aşamada renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi yeşil ile örerek başlıyorum. İlmeklerimizi hanımlar yeşil ile öreceğiz. Krem ipimiz burada bekleyecek. Burada hemen yeşil ipimin ucunu şurada kremime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane düğüm attım. Hanımlar buraya 19 ilmek yeşil öreceğim. 19 ilmek yeşil. Şişimizde toplam 24 ilmeğimiz vardı. Yani son 5 ilmek kalana kadar yeşil öreceğiz. Hatta sayalım, bakın 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek ördüm. Bakın burada son 5 krem kaldı. Bunu örmüyorum.
Geri döndüm hanımlar. Burada ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Bakın ilk ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yine haroşa olarak öreceğim. Bakın yine son ilmeğimi, ipimi kendime doğru alıyorum. Örmeden aldım. Çünkü tekrar renk geçişi yapacağız. Bu defa bakın sarı ipimizi ekleyeceğiz buraya. Hemen sarı ipimi alıyorum. Bu defa ilmeklerimi sarı ipimle öreceğim. Bu ipleri artık model bitene kadar kesmeyeceğiz. Aynı iplerle modeli örüp tamamlayacağız. Hemen ilk iki ilmeğimi ördükten sonra sarı ipimin ucunu da hemen burada yeşilime düğümleyeceğim. Her eklediğimiz yeni ipte düğümlemeyi unutmayalım hanımlar, patiğimiz sökülmesin. Bu defa da 13 ilmek sarı öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek sarı ördüm. 13 sarıdan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi ördüm, düz ördüm. Kalan ilmeklerimi yine sarı ipim ile öreceğim. Yine son bir ilmeğim kaldı. İpi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde hanımlar. Modelimizin yapımına devam edeceğiz. Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. Şimdi de yine ilk ilmeğimi örerek başladım. 16 ilmek yeşil öreceğim. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane yeşilimi ördüm. Yine geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar ilk desenimizi örmüş olduk. İpi aradan geçirerek örmeden aldım son ilmeğimi. Bakın hanımlar, ilk desenimizi burada oluşturduk. İlk şeklimiz bu. Şimdi bu desenlerimiz arasında 2 diş haroşam var. Krem ile öreceğim hanımlar. Model arasında 2 diş haroşamız var. Bu defa ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğim. Kremimi örerken bakın ipimi arkada biraz esnek bırakıyorum. Patiğimizin bu aşamada gerginliği gitmesin diye, gergin durmasın, esnekliği bozulmasın diye ip geçişlerinde ipleri esnek bırakıyoruz. 24 ilmeğim vardı. İlmeklerimin tamamını haroşa olarak öreceğim. Sadece renkli modellerimizi yaparken ilmeklerin tamamını örmüyoruz. Aralardaki haroşaları, krem haroşalarımızı yaparken ilmeklerin tamamını örüyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerin tamamını haroşa öreceğim. Desen aralarında 2'şer diş krem haroşamız var hanımlar. Sonuncu ilmeği ördüm. Geri dönüyorum. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi bir diş haroşa daha öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. Diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Bu aşamada ön yüzde artık renk geçişi yapacağım için kremimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet hanımlar, 2 diş haroşamızı yaptık. Şimdi bu ikinci desenimizi yapacağız. İlk desenle aynı yapacağız. Sadece ortadaki renk değişikliği olacak. Yine yeşilimi alıyorum. İlk modelde olduğu gibi ilk başta 19 ilmeğimi yeşil ile öreceğim. Model kurulumu aynı. Kafanız karışmasın diye ikinci modeli de göstereceğim. 19 ilmek yeşil öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1.
Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. İlk ilmeği yine ördüm. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi ip aradan geçirerek örmeden aldım. Şimdi ikinci deseni hanımlar dileyen bu ben sarı ile yaptım. Hani diğerlerinde aynı renkli yapabilirsiniz ama benim elimde çok az bir şöyle tarçın rengi ipim kalmıştı. Bunu da bu patikte değerlendirmek istedim. Şimdi buraya tarçın ekleyeceğim. Bir sarı bir tarçın diye devam edeceğim. Rengarenk de yapabilirsiniz. İki renk de kullanabilirsiniz. Yine kenar ilmeğini örerek başladım. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra tarçın ipimi de ucunu düğümleyeceğim. Artık sıra sonuna kadar ip düğümlemek zorunda kalmıyoruz. Aynı ipleri kullanıp gideceğim model bitene kadar. Evet. Buraya da hanımlar bakın buraya ilk 19 ilmek ilk modelde 19 yeşil örmüştüm. Ardından 13 sarı örmüştüm. Buraya da 13 tane tarçın rengi ipimle öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi düz örüyorum. İlmekleri sıra sonuna kadar örüyorum hanımlar. İpi aradan çıkarıp yine arkada bıraktım. Son ilmeği örmeden aldım. Tekrar yeşilimi alıyorum. İlk modelde 19 yeşil ördük. 13 sarı ördük. 16 yeşil örmüştük. Burada da yine aynı. Bakın 19 yeşil ördük. 13 tarçın ördük. Şimdi tekrardan 16 tane yeşilimizi öreceğiz. Şu birinci yeşilim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 yeşilden sonra geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örerek başlıyorum. İlmeklerimi sıranın sonuna kadar haroşa olarak örüyorum hanımlar. Model kurulumu bundan ibaret. İki modeli birlikte yaptık. Bakın ip aradan geçirerek yine şöyle arkada bıraktım. Hanımlar gördüğünüz gibi ilk iki deseni birlikte yaptık. Şimdi tekrardan krem ipimizi alacağız. Bakın krem ipi alırken şu sarının böyle altından atlatarak geçirelim ki sarı ip arkada uzun kalmasın. Bakın şöyle yaklaştırmış oluyoruz hem sarı ipimizi de. Bu şekilde alarak iki diş haroşamızı öreceğiz krem ipimizle. Krem ipimizle örerken ilmeklerin tamamını örüyoruz hanımlar. 24 ilmeğin tamamını. İki diş haroşayı ördükten sonra tekrardan yine aynı modeli yapıyoruz. Model zaten birbiriyle aynı şekilde devam ediyor. İlk başta 19 yeşil örüp dönüyoruz. Ardından araya artık hangi renk kullanıyorsak sarı, tarçın, artık renginiz hangisi ise kırmızı, pembe. 13 tane bu renkli ipimizden örüyoruz. Ardından yine 16 tane yeşil örüp dönüyoruz. Model aralarına da ikişer diş krem kullanıyoruz. Hanımlar ben bu patiğime bu modelden toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane model yaptım. Benim ölçüme göre bu tam oldu. Sizler bunu örerken ayağınızı da ölçerek yapabilirsiniz. Zaten patiği 15 deseni tamamlayıp geldikten sonra sizlere zaten ölçüyü nasıl alacağınızı göstereceğim. Belki sizler 16 model yaparsınız. Hani belki 14 model yaparsınız ölçüye göre. Ona göre ayağınızı ölçerek sonucu elde edebilirsiniz. Dediğim gibi ben toplamda 15 tane model yaptım. 15. modelden sonra sıranın başına 2 diş haroşa örmüştüm. Buraya da tekrardan krem ile 2 diş haroşamı ördüm. Model bitince bu renkli iplerimin de tamamını kesip uçlarını gizledim arka bölüme. Sonrasında patiğin tabanına geçiş yaptım hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Ardından birlikte sizlere ölçü vereceğim zaten. Sonra da tabanımıza başlayacağız.
Evet hanımlar, patiğimin bu desenli bölümünü tamamladım. Toplamda buraya 15 tane desen yaptım. 15. modelden sonra 2 diş haroşamı ördüm. Bu aşamada nasıl ölçü alacağınızı göstereyim hanımlar. Patiğiniz bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek. Şöyle küçük görünüyor gördüğünüz gibi. Fakat ayağı giyince bu şekilde açılıyor model. Bu şekilde ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz. Yani ben şu şekilde manken ayağı ölçerek yaptım. Bu şekilde hanımlar ucundan itibaren tutarak şöyle yanları gerdirerek bu şekilde ben ölçümü alarak yaptım. Bakın bu bölümü şöyle ayak ucuna kadar şöyle net göstereyim. Bu şekilde gelmesi gerekiyor. Ben bu şekilde ölçerek yaptım. Mezura ile bir uçtan bir uca şöyle ölçüsünü de vereyim hanımlar. Bakın şu ucundan, bakın şu ucundan diğer ucuna ölçüyorum. İki uçtan iki uca. Şöyle ölçünce burayı 27 santim kadar yapmışım hanımlar ben. Böyle. Şimdi dediğim gibi siz bir desen fazla yapabilirsiniz ya da 35-36 numara yapacaklar. Bir desen şöyle eksik yapabilirler. Ölçüyü ona göre ayarlarsınız. Şimdi hanımlar en son buraya 2 diş haroşa örmüştüm. İlmeklerimi keseceğim şimdi. Kesimimi yapacağım. İkişer ikişer toplayarak buradaki ilmeklerimi kesiyorum. Şöyle. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Kesimimiz biraz esnek olsun, gevşek olsun. Çünkü topuk bölümünü yaparken, arka bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. İlmeklerimizi kolay, rahat çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye buraya şöyle 2 tane bir zincir oluşturup şöyle ipimi de çekiyorum hanımlar. Fazla ipimizin ucunu burada şöyle kesebiliriz. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi ön yüzden baktığımızda şu kenardan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin tabanını öreceğiz. Bu aşamada hanımlar misinalı şiş kullanabilirsiniz. Ya da ben şöyle 25 santimlik 2 tane şöyle bir uzun şiş kullanacağım. Yine 3 numara. Krem ipimle kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Hemen bakın şurada. Baktığımızda burada 2 tane krem, 3 tane renkli, 2 krem, 3 renkli kenar ilmek yerleri var. Burada ilk krem kenar ilmek yerine girerek şöyle ilmek çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkaralım hanımlar. Sağlam olsun bu kenarlarımız. Hemen buraya 2 ilmek çıkarttıktan sonra krem ipimin ucunu kendine düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle sırasıyla bakın. 3 tane renkli kenar ilmek yeri var burada. Biri yeşil, biri sarı, biri yeşil. Tekrar 2 tane krem kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağım. Sonra 3 tane renkli yere girerek ilmekler çıkaracağım. Bu şekilde kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz hanımlar. Şöyle 3 tane renkli yerden çıkarıyorum. 2 tane krem. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Böyle. Buradan hanımlar bu uçtan diğer uca kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Buraya gelene kadar ben toplamda 77 adet ilmek çıkarttım. Hani sizler modeli fazla yaptıysanız ilmek sayınız birkaç ilmek fazla olacaktır. Ya da eksik yaptıysanız modeli birkaç ilmek eksik olacaktır. Bu tamamen bizim model kuruluşumuza göre, yaptığımız sayıya göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben buraya kadar 77 ilmek çıkarttım. Şimdi bu kenara kadar ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım. Burada toplamda 77 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Burada ilmeklerimizi haroşa örmeye devam edeceğiz yine. İlk ilmeğimi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum hanımlar burada. Bu şekilde. Şöyle ön yüze baktığımız anda ön yüze bir diş haroşamız oluşuyor gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını haroşa örelim, gelelim.
Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi taban bölümüne başlayacağız. Burun kısmına 7 ilmek olarak başlayacağız hanımlar. Şişimizde 77 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek buruna çıkarınca geriye 70 ilmeğimiz kalıyor. 70 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara 35'er ilmek düşüyor. Öncelikle kenardan 35 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Kenardan 35 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bir 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanımlar, saydığımız anda bu sol tarafta da 35 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmek ördüm. Şimdi geri döneceğim. Burun kısmına ayırdığımız 7 ilmeğimizi yeniden öreceğiz. Bu aşamada ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm tekrar. Yeniden geri dönüyorum. Burun kısmına ayırdığımız 7 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Şimdi burada 7 ilmeğimiz vardı. Yanlardan birer ilmek her defasında ekleyeceğiz. Tabanımızda 13 ilmek olacak. Sonra 13 ilmek üzerinden taban kesimlerine geçeceğiz. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 8 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu taraftan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yan taraftan örerek ortaya ekliyorum. 11 oldu. 13 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Bakın patiğimizin bu taban burun kısmında oval bir görüntüde oluştu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bu şekilde. Şimdi biz bu 13 ilmek üzerinden taban kesimlerine başlayacağız. Bu aşamada yapacağımız işlem şu hanımlar. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimimizi yapacağız. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldık. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine aynı işleme devam edeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Yapacağımız işlem bu. 12 ilmek öreceğiz. 13. ilmeği örerken yan taraftan da bir ilmek alıp kesimi yapacağız. Her seferinde hanımlar ilmekleri saymaya da gerek yok. Şöyle ki tabanımız ile bu kenar arasında ayrık bir görüntü var. Bu nedenle saymaya gerek yok. Bu tabanda bakın şu son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın saymadan gideceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi örüyorum hanımlar.
Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Bakın yine saymayacağım. Taban ile bu yan arasında ayrı bir görüntü var. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. İlmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Taban kesimini 13 ilmek üzerinden bu şekilde gerçekleştireceğiz hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki şişlerimizdeki bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece taban için kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi patiğimizin taban bölümünü sizlere gösterdiğim gibi 13 ilmek olarak keselim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü ördüm geldim. Şişimde sadece 13 ilmeğim kaldı. Ve şimdi biz bu 13 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Şu topuk bölümünü. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Yine haroşaya devam ediyoruz. Şişimde 13 ilmeğim var. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şişimde 12 ilmeğim kaldı. Bu aşamada bakın şu kenarlardaki kenar ilmek yerlerine, şuralara girerek ilmekler çıkarıyoruz. Şöyle. İlk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz, hem de arka bölümü örerken şu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttım, geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Yine burada da sıradaki kenar ilmek yerinden bakın şuradan başlayacağız. Buraya girip böyle arkadan girerek şöyle ilmek çıkartabiliriz. O şekilde zorlananlar oluyor. O nedenle bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Kenar ilmek yerine girerek şöyle ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tekrar 13 ilmeğimiz oldu. Devam ediyorum yine. İlmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine, yani şuraya girerek bakın ilmeğin iki kanadına girerek ilmek çıkarıyorum. Son 2 ilmeği kesiyoruz, ardından sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkarıyoruz. Böylece 13 ilmek devam ediyor. İlmek çıkarttım, geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Sıradaki kenar ilmek yerine bakın hemen şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimizi çıkarıyoruz. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Yeniden geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Geri dönüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Hanımlar, patiğimizin arkası 13 ilmekle bu şekilde örülüyor. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, bakın şurası ve şurası. Buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü sizlere gösterdiğim gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin bu topuk bölümünü gördüğünüz üzere ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek bir kesim olsun. Şu ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Buraya ayağımız gireceği için bilek bölümü, boğaz kısmı oluyor. Ayağımız rahat girsin. Bu şekilde ilmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer topluyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Bu aşamada tam bu köşede tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak bir sık iğne oluşturuyorum. Şöyle düzleştirdim burayı. Bir tane de zincir çekip
ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen ipimizi gizleyelim önce. Bir de kenar oyamız var. Onu da sizlere nasıl yaptığımı anlatacağım şimdi. Şöyle ilmek aralarından geçirerek iplerimin uçlarını güzelce gizliyorum. Patiğimizin iç bölümünde ipuçları varsa bu şekilde hepsini gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle aralara girerek gizlemeyi yaptım. Bir de şu arada bir ipim vardı. İpucu vardı. Hemen örerken dikkatimi çekmişti. Evet, şurada da bir ipucumuz var. Bunu da böyle aralara girerek gizliyorum. Şöyle. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Bakın patiğimiz şöyle. Giyince ayağı esnekliğini görüyorsunuz. Haroşa örgü olduğu için. Bir de şöyle bir kenar oyam var. Bakın. Şöyle tek sırada giden, çok şık gösterdi, patiğimize yakıştı. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Yapmak isteyenler olursa da hemen yapılışını kısaca anlatayım. Öncelikle şöyle yeşil ipimle yaptım kenar oyamı. Hemen şöyle bir ilmek oluşturuyorum yeşil ipim ile. Şöyle tığımdan çıkarttım. Topuğu kestiğimiz yerden itibaren bakın kenar ilmek yerinin altına girerek, şuraya girerek üstten girdim, alttan tığımı çıkarttım, ilmeğimi şuradan geçiriyorum. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Sırasıyla kenar ilmek yerlerinin altlarına girerek şöyle. Bakın ipim altta, tığım üstte. Zincir tekniği ile kenar oyamızı yapıyoruz. Şöyle. Bunu gevşek yapalım hanımlar. Sıkı yaparsak patik ayağımıza girmez. Bilek bölümü daralır. Bakın ilmeğim ne kadar gevşek burada. Yeşil ilmeğim. Kenar ilmek yerlerinin bir altına girerek, şuralara girerek bakın kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz. Gayet şık oldu. Çok da yakıştı patiğe. Şöyle sırasıyla bakın kenar ilmek yeri var burada. Onun bir altına giriyorum. Tığımı alttan takıyorum. Yeşil ipimi dolayıp şöyle yeşil ipimle bir ilmek çıkarıyorum. Zincir yöntemi. Kenar ilmek yerlerinin altlarına bu şekilde zincir yöntemiyle kenar oyamızı yapmış oluyoruz. Sırasıyla bakın giriyorum buralara. İlmek çıkarıyorum. Şöyle. Bakın bir diğer kenar ilmeğin altına girerek şöyle ilmeklerimi çıkartmaya devam ediyorum. Bakın şu alttan girdim. Şöyle gayet gevşek yaptım hanımlar. Bakın sıkılığı kaybolmadı, esnekliği gevşek olduğu için. Dediğim gibi eğer sıkı yaparsak esnek olmaz. Patik ayağımıza girmez. Bu şekilde patiğimizin çevresini hanımlar şöyle ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar bakın kenar oyamı yaptım geldim. En son burada bir ilmeğim vardı. Bu defa tığımı alttan takarak ilmeğimin ucunu şöyle arkadan çıkarıyorum ve buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Kenar oyamız bu şekildeydi. Çok da yakıştı hanımlar patiğimize bakın. Duruş şöyle çok hoş, şık durdu. Hemen bu yeşil ipimin ucunu da bakın şu aralardan geçirerek gizleyeyim. Şu şekilde sırasıyla aralara girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Evet hanımlar, patiğimiz bu. Hemen patiğimizi manken ayağıma giydireceğim. Ayağımızda da görelim. Baştan sona iki şiş ile yaptık. Dikişsiz bir modeldi. Oldukça da kolay bir patikti hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. 5 şiş patik bilmeyen hanımların da tercih edebileceği kolaylıkta ve güzellikte bir model oldu. Ayağı saran bir model. Ayaktan çıkmayan, kaymayan bir model. Çok şık duruyor. Ayaktaki hali de zaten şöyle hemen göstereyim. Bakın manken ayağıma da giydirdim modelimizi. Şöyle. Bakın hanımlar patiğimizin şıklığına. Ne kadar güzel, çok zarif, hoş oldu. Dilediğiniz renklerle sizler kombinleyebilirsiniz. Hemen patiğimizin tabanını gösteriyorum. Bakın topuk kısmını bileğe kadar geliyor. Ayağa oturan hoş, güzel bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.